Selam, günaydın ve merhaba. Burada dergisi 2021 Kasım sayısından bu ceketin kalıbını çıkardık. Ceket numarasını hemen söylüyorum size. Okuyamıyorum. Ekrandan okuyamıyorum. 119 numaralı model parçalarımız bunlar. Astarlı bir ceket. Kumaşımız da bu. Kumaşımızda bu dememin nedeni kumaşımızın kareli olması. Kareli kumaşlarda ne yapıyoruz? Kareleri denk getirmemiz gereken bir işlem yapıyoruz. Yeşil karelerin denk geldiği yerlere şimdi ilk önce arka ortasını yerleştirdik. Şöyle yerleştirdik. Sebebi arka ortasında oturtma istemiyoruz ve dikiş istemiyoruz. Bu şekilde olacak. İlk önce arka ortasını kumaş katına yerleştirdikten sonra yeşil karelerin denk gelen yerlerine çizerek yani yeşil yazdık. Siz artı yazarsınız, çiçek yaparsınız, yıldız yaparsınız. Kendinize kalmış. Biz böyle yaptık. Şimdi bunun bu arka parça olduğu için arka yan parçanın olduğu yere de o yeşillerin geleceği yeri işaretledik. Yani kestiğimiz zaman ve dikeceğimiz zaman bu y'ler birbirine denk gelecek. Beyazlar birbirine denk gelecek. Bu birinci kuralımız. İkinci kuralımız ise biraz boydan uzatma yaptık. Bu bizim kendi tercihimiz ama kareli kumaşlarda biraz geniş dikiş payı ve biraz uzun etek boyu bırakmayı tercih ediyoruz. Çünkü bazen kareler ne kadar ölçüp bitsek de kumaşın esnekliğinden veya özelliğinden veya bizim dalgınlığımızdan, unutkanlığımızdan denk gelmeyebilir. Denk gelmediği için biz biraz geniş dikiş payı ve biraz uzun etek boyu bırakmayı tercih ediyoruz. Siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Daha sonra da arka yan parçaya ön yan parçayı tık yerleştirdik. Daha sonra da ön yan parçayla ön bedeni bu şekilde arkadan yana öne doğru burayı yerleştirdik. Gene kalıp çıkartmada unutmayacağınız bir şey varsa o da önce büyük parçalar sonra büyük parçalar yerleşir. Aynı işlemi kolda da yaptık. Y'lerimizi koyduk yani işaretlerimizi koyduk. Kol ortasında ve kolu takacağımız yerde klapanın burasıyla klapanın burasının karelerinin denk gelecek şekilde koyduk. Kol altta da işaretledik. Yakalarımızı da bu şekilde koyduk. Kareli kumaşlarda kuplu ceket yerleştirmemiz bu kadar hanımlar. Evet şimdi öğrencim kesmeye başladı. Şurada takıldı. Bir sorusu var. Genelde sizde de oluyordur diye sizin de soruyu duymanızı istiyorum. Bu köşeler hani kıvrımlı gelebilmek için hocam şu köşeleri nasıl orantılayacağım? Çünkü kumaştan çizemiyoruz sabunla. Hani Kumaş özelliğinden dolayı evet. Şimdi böyle işaretledik bunları ama keserken de. Şurada gösterelim sabun işaretimizi. Gelişine göre şöyle bir o köşelerde zorlanıyorsak eğer sabunlarla işaretleyerek gideceğiz. Yani şunu şuradan getiriyorsak bunu da şöyle çizerek gidip kesmemiz gerekiyor. Şu işaret alınacak unutmayalım. Şu işaret alınacak unutmayalım. Ebru bütün cesaretini toplayıp kesiyor. Kolay gelsin Ebru'cum. Teşekkür ederim. Hadi inşallah bakalım. İnşallah bir aksilik yaşamayız. Kesim işlemimiz bitti. Şimdi overlocklarımızı yapıyoruz. Bir yandan da şu an parçalarımızı birleştiriyoruz. Kuplarımızı ara ütülerini yapıyoruz. Ara ütünün öneminden videolarımda sıkça bahsediyorum. Aşama aşama ütülemeniz giysinin temiz çalışılması açısından ve şu görüntüyü vermesi açısından çok önemli. Bu arka parçamız. Kollar birleşti, ütülendi. Muhteşem oldu değil mi? Ön kup birleştirildi, arka kup birleştirildi. Arka bedenimiz kalıp da çok güzel bir kalıpmış. Çok hoşuma gitti bu arada. İlk kez çalışıyoruz biz bu kalıbı. Böyle işte hanımlar. Bence siz de hemen böyle bir çalışmaya başlayabilirsiniz.